Günümüz dünyasında farklı dinler ve inanç sistemleri insan toplulukları arasında derin kökleri olan önemli bir kültürel özelliği temsil ediyor. Dini çeşitlilik, insanların inançlarını ve ritüellerini ifade etme biçimlerinin büyük bir yelpazesini içerir ve bu çeşitlilik insanların dünyaya, evrene ve kendi yerlerine dair farklı bakış açılarını yansıtır. Dinler, insanların tarih boyunca evrenin doğasını anlamlandırma, ahlaki değerlerini belirleme ve toplumsal düzenlerini oluşturma çabalarının bir yansımasıdır. Her din, kendi mitolojileri, sembolleri ve ritüelleriyle benzersiz bir kimliğe sahiptir. Dünya toplumunda kabul görmüş 4000'in üzerinde dini inanç bulunsa da, bazıları yerel inançlar olarak adlandırılan ve inanan sayısı oldukça düşük kalan inançlardır. Kabul görmüş olan ve inananları diğer dini inançlara göre daha fazla olan 5 büyük din bulunmaktadır. Bunlar Musevilik, Hristiyanlık, İslam, Budizm ve Hinduizm'dir. Tabii ki her din yine kendi içerisinde farklı kollara ayrılan ve inanışlarını farklı şekilde yaşayan inanç türlerini de içerisinde barındırıyor. Bu 5 büyük dinin içerisinde en düşük nüfusa sahip topluluk olan Musevilik toplumu, bir diğer adıyla Yahudi toplumu, diğer birçok dine göre oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Kabul gören inançlar arasında olan ve bugün Avrupa'nın ve diğer birçok kıtanın geneline yayılan Yahudi toplumunun diğer dinlere de etkisi oldukça fazladır. Bugün Yahudiliğin nasıl ortaya çıktığını ve dönemler içerisinde ne gibi değişiklikler yaşayarak günümüze kadar uzandığını inceleyeceğiz. Günümüzde sayıları 15 milyonu bulan Yahudilik inancı ilk olarak M.Ö. 2000 yıllarında Doğu Akdeniz'in Kenan bölgesinde dini bir grup olarak ortaya çıkmıştır. Yahudilerin kökeni Hazreti İbrahim'e kadar uzanan ve onun soyunun devamında Musa ile özdeşleşen bir dindir. Yahudilik inancına göre Hazreti İbrahim, Tanrı ile Yahudiler arasındaki özel bağı oluşturan ve Yahudiliğin kurulmasını sağlayan ilk kişidir. İbrahim, Tevrat'ta anlatılana göre Keldanilerin Ur şehrinde dünyaya gelmiştir. Uzunca bir süre bu bölgede yaşadıktan sonra önce atalarının yurdu olarak gördüğü Kenan'a gelmiş ve buradan da Mısır'a geçmiştir. Mısır'da yaşadığı dönemde Firavun'a yakınlığıyla tanınan İbrahim, zaman ilerledikçe Firavun'un hediyeleriyle zenginleşmiş ve tekrar Kenan'a gelerek yaşamını burada sürdürmüştür. İbrahim'in eşi Sara'dan ve cariyesi Hacer'den olmak üzere İshak ve İsmail adında 2 erkek çocuğu olmuştur. İnanışa göre Hazreti İbrahim'in nesli eşinden olma çocuğu Hazreti İshak'la devam etmiştir. Hazreti İbrahim'in ölümünden sonra onun soyunu sürdüren Hazreti İshak'ın da 2 oğlu olmuştur. İshak'ın soyunu devam ettirmiş olan oğlu Hazreti Yakup, Yahudi tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Hazreti Yakup, Yahudiler tarafından İsrail olarak da adlandırılır. İbranice'de Tanrı ile güreşen veya Tanrı ile mücadele eden anlamına gelen İsrail kelimesi, İlerleyen dönemlerde Yahudilerin Yakup'un soyu anlamında kullanılmak üzere İsrail oğulları olarak da geçmiştir. Birçok dini yazıtlarda da yer aldığı gibi Yahudilerin Mısır'da köle konumuna gelmesi Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf'tan sonra yaşanan bir durumdur. Hazreti Yusuf'un Firavun'un sarayında görevli olduğu dönemlerde maddi açıdan oldukça iyi durumda olan Yahudi halkı, onun ölümü ve yeni Firavun'un tahta geçmesiyle Mısır'da kölelik sınıfına geriletilmiştir. Yaklaşık 400 sene gibi bir süre Mısır'da köle olarak kalan Yahudiler, yine Yakup'un soyundan olan Hazreti Musa döneminde başkaldırı göstererek köleliğe isyan etmiş ve bunun sonucunda da bağımsızlıklarını alarak vaat edilmiş kutsal topraklar olarak adlandırdıkları, günümüzde tam sınırları bilinmese de İsrail ve Filistin topraklarının olduğu topraklar olarak geçen bölgeye göç etmişlerdir. Yahudilerin ilk ortaya çıktığı bölge olarak kabul edilen bereketli Hilal bölgesi, İçerisinde Güneydoğu Türkiye, Suriye, İran, Irak, Lübnan, İsrail, Ürdün ve Mısır içeren bir bölgeyi kapsar. Günümüzde Yahudilerin kutsal kitabı olarak geçen Tevrat, İbranice Tora'nın Türkçe'ye çevrilmiş halidir. Tevrat, içerisinde Yahudilerin tarihinin anlatıldığı 5 ayrı kitabın toplanmış halidir. Tevrat terimi, kanun, töre gibi anlamlara gelen ve Hazreti Musa'nın yaşadığı dönemde yazıldığı kabul edilen Yahudi halkınca kutsal olan kitaptır. Tıpkı Tevrat gibi Yahudilerin kutsal kabul ettiği bir diğer kitap ise Talmud'dur. İçerisinde Yahudilerin dini yasalarını ve geleneklerini barındıran kitap, Yahudi halkınca bir nevi Tevrat'ın tefsiri olarak geçer. Hazreti Musa'nın ölümünden sonra ise Nun oğlu Yeşu onun yerini aldı ve tıpkı Hazreti Musa gibi Yahudilere hem dini liderlik hem de yol göstericilik yaptı. Yeşu'nun ölümünden sonra Yahudi halkı bir süre lidersiz kalmıştır. Mısır'dan göç esnasında 12 büyük kabileye ayrılmış olan Yahudiler
Bu liderlerin olmadığı dönemde hakimler denilen geçici hükümdarlar tarafından yönetilmiştir. Hakimler tarafından yönetilen dönemden sonra tekrar peygamber olarak Samuel seçilmiş ve o da kral olarak Saul'u atamıştır. Saul döneminde İsrail'in yönetim biçimi monarşi olarak değer kazanmış ve ilerleyen dönemlerde de bu sistem geçerli olmuştur. Yahudilerin en parlak dönemleri arasında yer alan dönemlerden biri ise Kral Davut ve ondan sonra kral olmuş olan oğlu Süleyman dönemlerinde olmuştur. Kral Davut önceleri Kenan'ın bir kenti olan Kudüs'ü fethetmiş ve orayı başkent ilan etmiştir. Rivayete göre Kral Davut'tan sonra tahtı devralan oğlu Süleyman, Yahudilerde adı Kutsallar Kutsalı olarak geçen ve Süleyman Mabedi de denen mabedi yaptırmış ve Yahudilerce 10 emirin yazılı olduğu 2 taş tableti barındıran ahit sandığını bu mabette muhafaza etmiştir. Süleyman'ın krallık dönemi Yahudi tarihinde 1. mabet dönemi olarak geçmektedir. Yahudi tarihinde Kral Davut ve Süleyman'ın bulunduğu dönemler en ihtişamlı ve güçlü dönemler olarak bilinen tüm kabilelerin birleştiği bir dönemdir. Ancak Süleyman'ın krallık döneminden sonra Yahudi halkı tekrardan bölünme yaşamıştır. Kuzeyde İsrail ve güneyde Yahuda olmak üzere 2 ayrı krallığa bölünmüş ve kuzeyde bulunan İsrail krallığı ilerleyen dönemlerde tek tanrı dininden uzaklaşarak putperestliğe yönelmiştir. Tam tarihi tam olarak bilinmese de MÖ 750'lerde kuzeyde bulunan İsrail krallığı uzun süren baskıların ve krallığın bölünmesinin de yarattığı etkiyle Asurlular tarafından fethedilmiştir. Asurlular bu fetihten sonra kuzeyde bulunan birçok kabileyi dağıtmış ve sürgüne göndermiştir. Güneyde bulunan Yahuda krallığı ise kuzeydeki krallığa nispeten biraz daha uzun ömürlü olsa da Babililer tarafından yıkılmış ve kutsal mabetler de tahrip edilmiştir. Babillerin Yahuda'yı fethinden sonra 1. mabet dönemi resmi olarak sona erdirilmiş ve uzun bir süre sürgün hayatı yaşamaya mahkum bırakılmışlardır. Yahuda krallığının yıkılmasının ardından Babil'e sürülen Yahudiler 70 yılı aşkın bir süre orada sürgün hayatı yaşamaya devam ettiler. Ardından Perslerin Babil'i işgal etmesiyle de sürgün hayatından kurtularak kutsal toprak olarak adlandırdıkları Kudüs'e geri döndüler. Kudüs'te yaşadıkları dönemde Perslilerin hakimiyeti altında bulunan Yahudiler 2. mabetlerini inşa ederek kendi kurallarını oluşturdu. 2. mabet dönemi olarak geçen bu dönemin milattan sonra 70 yılına kadar devam ettiği söylenmektedir. Bu dönemde Yahudilerin fikir ayrılığı yaşadığı ve Ferisilik, Sadukilik ve Essenilik olmak üzere 3 ayrı mezhebe bölündüğü kabul edilir. Perslerin Büyük İskender tarafından mağlup edilmesiyle birlikte Yahudi halkı tekrardan kendi içlerinde anlaşmazlığa düşerek ikiye bölünmüştür. Bir tarafta Helenistik düşünceyi benimseyen Yahudiler ile dindar kesimin Ortodoks sınıfında yer alan Yahudiler olmak üzere ayrım yaşamışlardır. Bu ayrım sırasında Makedon Selevkos İmparatorluğu'nun baskısı altında kalan Ortodoks Yahudi taraftarlarının dinsel törenleri ve gelenekleri yasaklatılmış ve bunun sonucunda da dönemin güçlü Yahudi ailelerinden olan Haşmonaim ailesinin liderliğinde isyan çıkararak tekrardan bağımsız bir hanedanlık kurmuşlardır. Haşmonaim hanedanlığı olarak da geçen bu hanedanlık M.Ö. 60'lı yıllara kadar varlığını sürdürmüştür. Ancak hanedanlıkta yaşanan iç savaş ve büyük karışıklık sonucu Yahudi halkının bir kesimi teokratik şekilde yönetilmek istemesinin de etkisiyle dönemin güçlü Roma İmparatorluğu'na talepte bulunarak Roma boyunduruğuna girmeyi kabul etmişlerdir. Roma boyunduruğunda kalmış olduğu süre boyunca gaddar tutumlarla karşı karşıya kalan Yahudi halkı her ne kadar isyanlar yapsa da bu isyan Roma tarafından ezici bir güçle bastırılmış ve nihayetinde Roma Kudüs'ü milattan sonra 70 yılında fethederek Yahudilerin Babil sürgününden sonra inşa etmiş oldukları 2. mabedi de yıkmışlardır. Bu dönemden sonra Yahudi halkı genellikle köle hayatı yaşamış ve dünyanın dört bir yanına dağılmışlardır. Eski tarihleri içerisinde yaşadıkları yerler arasında Fransa, İspanya, Orta Avrupa gibi bölgeler bulunan Yahudi halkının bir kısmı yine Arap Yarımadası içerisinde bulunmuştur. Filistin'deki ticaretin birçoğunu uzun dönem boyunca da ellerinde bulunduran Yahudiler, İslamiyet'in de yayılmasıyla Batı Arabistan'dan çıkarılmışlardır. Avrupa'da bulundukları dönem boyunca çeşitli Yahudi cemaatleri oluşturmuş ve dünyanın birçok ülkesinde faaliyet göstermişlerdir. Orta Çağ Avrupa'sında bulundukları dönemde Hristiyanlarla iç içe yaşamış Yahudi halkı önemli derecede baskı ve zulüm görmüştür. Yahudi halkının önemli bir kısmının Avrupa'da ticareti oluşturan ağları elinde bulundurması ve finans konusundaki ilerleyişi dönemin kilise mensuplarını fazlasıyla rahatsız eden bir durum olmuştur.
Özellikle birçok Hristiyan hükümdarın da Yahudi halkını kendisine yakın tutması ve finans ilişkilerini onların sağlamasına izin vermesiyle Avrupa üzerinde birçok mülke sahip olsalar da kilisenin oluşan baskısı nedeniyle Yahudiler Avrupa'dan göç ettirilmek zorunda bırakılmışlardır. 19. yüzyıla kadar çeşitli Avrupa şehirlerinde az sayıda Yahudi nüfusu bulunsa da birçok Yahudi Osmanlı döneminde bulunduğu topraklarda tarihlerinin en refah dönemini yaşamışlardır. 1800'lü yılların başından sonuna kadar bulundukları Arap bölgesinde çeşitli baskılara ve işkencelere maruz bırakılan Yahudi halkıyla Arap halkı arasında ilk çatışmada bu tarihlere dayanmaktadır. 20. yüzyılın başlarına kadar çeşitli baskılar ve rejimlerle karşılaşan Yahudi halkı için bir Yahudi devleti kurma düşüncesinin temelleri de bu yüzyılda ortaya atılmıştır. Theodor Herzl tarafından 1900'lerin başında ortaya atılan bu düşünce, Birinci Dünya Savaşı'nın da etkisiyle giderek değer görmüş ve çoğu Avrupa ülkesi başta olmak üzere özellikle de Birleşik Krallık tarafından fazlasıyla benimsenmiştir. Filistin'in Osmanlı himayesinden çıkmış olması sebebiyle Britanya Filistin toprakları üzerinde çeşitli Yahudi kurumları kurmuş ve Yahudi halkının çoğunlukta olacağı bir Yahudi devleti kurma fikrini desteklemiştir. Ancak Filistin halkının da 1920 ve 1921 yıllarında çıkarmış olduğu iki isyandan sonra devlet kurma fikri bir süre ertelenmiş ve Yahudiler çeşitli örgütlenmelerle yerel isyanlar gerçekleştirmiştir. Bu dönemde Arap Yarımadası'nda bu gelişmeler yaşanırken Avrupa ve Amerika kesiminde bulunan Yahudiler içinse bilim, kültür ve ekonomi alanında atılan başarılı adımlarla Albert Einstein gibi dönemin ünlü isimleri öne çıkmış ve Yahudi halkının tanınmasında büyük rol oynamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Yahudi halkının Holokost olarak adlandırdıkları kitlesel soykırımı yaşamasıyla 6 milyona yakın olduğu söylenen Yahudi nüfusu katledilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Filistin'de bulunan Yahudi direniş örgütleri birleşerek Yahudi direniş hareketini kurmuşlardır. Bu hareketle birlikte çeşitli isyanlar ve intikam saldırıları düzenleyen örgüt 29 Kasım 1947 yılında istediğini alarak Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilen ve Filistin'in bir kısmını Yahudi devleti, bir kısmını ise Arap devleti olarak tanımasına yol açan olayı yaşamışlardır. Bunun neticesinde ilk olarak 1948 yılında başlayan Arap ve İsrail Savaşı, sırasıyla 1956'da Süveyş Krizi, 1967'de 6 Gün Savaşı, 1973'te Yom Kippur Savaşı, 1982'de Lübnan Savaşı, 2006'da İsrail-Lübnan Savaşı ve günümüzde süren savaşlar dahilinde birçok savaş yaşanmıştır. Neticeleri her iki taraf için de ağır olan bu savaşlar, her iki tarafın da fazlasıyla zarar görmesiyle sonuçlanmıştır. Yahudilerin tıpkı diğer dinler gibi ayrıca inançları bulunmaktadır. Genel anlamda tevhid olarak adlandırılan tek tanrı inancı yaygındır. Tanrı'nın evrenin yaratıcısı olduğu kabul edilir ve tüm evrenin onun hakimiyeti altında olduğu inancı desteklenir. Seçilmişlik inancı olarak da geçen inançlarında da Tanrı'nın İsrail halkını özel olarak görevlendirdiği ve bu minvalde Tanrı'nın emirlerine uymayı ve ahlaki bir örnek oluşturmayı esas aldıkları bir inanç sistemi mevcuttur. Tora olarak da kabul gören, dilimize Tevrat olarak geçmiş kutsal kitaplarının yanında Talmud ve Midraş gibi dini literatürde yer edinmiş olan ve Tevrat'ın açıklayıcı tefsirlerinin anlatıldığı birkaç dini kitabı daha bulunmaktadır. Tıpkı İslam ve Hristiyanlıkta da olduğu gibi Yahudilikte de özel gün olarak belirtilen bir gün mevcuttur. İslam'da Cuma, Hristiyanlıkta Pazar olarak atfedilen bu gün Yahudilikte Cumartesidir. Şabat günü olarak adlandırılan bu gün çalışmanın yasaklandığı, ailelerin toplanarak dini ibadetlerini gerçekleştirdiği bir gündür. Tıpkı İslam'da olduğu gibi Yahudilerin de kutsal kabul ettiği ve diğer tüm dinlerde de kutsal olarak değer gören Ağlama Duvarı, Kudüs'te bulunan ve Yahudi inancına göre ikinci mabet yıkıldıktan sonra ayakta kalmış olan tek yapıdır. Yahudiler için oldukça önemli olan bu yapı adını Yahudi topluluğunun sürgün sırasında yaşadığı acılar neticesinde almıştır. Genel anlamda ibadet yerleri sinagoglar olsa da yine tıpkı İslam'a benzer şekilde evlerde ibadetleri de oldukça yaygındır. Yahudilik inancının tarihi tam olarak saptanamasa da binlerce yılı içerisinde barındıran ve bu binlerce yılda da farklı kültürler içerisinde kalması neticesinde değişimlere uğramasıyla günümüze kadar varlığını sürdüren bir inançtır. Büyük bir çoğunluğu İsrail ülkesinde olan Yahudi topluluğunun binlerce yıl içerisinde hem Avrupa hem de Amerika kıtalarındaki nüfus artışı son yıllarda artış göstermiştir. Günümüz mevcut nüfusu 15 milyona yaklaşan Yahudi topluluğu, dünya nüfusunun ise yaklaşık %0.3'ünü kapsamaktadır.
Günümüz dünyasında güncel olarak ortada bir savaş söz konusu olsa da unutulmamalıdır ki her dil, din, ırk dünyamız için farklı önem taşımaktadır. Yaşanan savaşlar ve çatışmalar hiçbir topluluğa huzur getirmeyecektir. Sizler de bu tarz videoları seviyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz.